Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün kuantum alanda başarı konuşacağız. Başarının formüllerini, alt dinamiklerini konuşacağız. Başarıya ulaşmakla ilgili kuantum alanının nasıl çalıştığı konusunda biraz beyin fırtınası, biraz derinleşme sergiliyor olacağız. Bugün bize Leman Gümüş eşlik ediyor. Kendisi çiçeği burnunda bir yaşam koçu. Sevgili Leman, kendini tanıtmış olsaydın neler söylerdin? Şu an halihazırda yaşam koçluğu eğitimi alıyorum. Değerli İbrahim Hocam'dan, sizden. Ee, Bu şekilde onun dışında genel olarak kendimi keşfetme, bulma yolculuğundayım Şu diyeyim. andaki eğitim sürecinin akademik akışını da paylaşabilirsin. Eczacılık mezunuyum. Hı hı, Yeni mezun oldum. O şekilde. harikasın. Ben slaytı açıyorum hemen o zaman. Slaytın üzerinden ilerleyelim. Her şeyi dostlarımızla paylaşmış olalım. 2 sayfalık bir slayt ve kısa bir sunum olacak bugün. Hep duymuşuzdur değil mi? SMART, akıllı hedefler. Birçok eğitimin içinde de vardır. Bugün kuantum alanda bunun üzerine biraz gidiyor olacağız. Leman senin de paylaşmak istediğin şeyler olursa hemen araya gir lütfen. Arada ben de sorarım. Çünkü Tamam. genç fikirler böyle çok değerli. Çağrışımlar çok değerli. Burada şeye dikkat edeceğiz. İzleyen, dinleyen dostların da zihninde çağrışım yapacak olan durumlara yanıt olmuş olsaydı neler konuşmuş olurduk ona biraz bakıyor olacağız. Bu bağlamda sen bize birazcık rehberlik edersen harika olur. İstediğin yerden böyle istediğin gibi sorular sorabilirsin. Akıllı hedefler, SMART dediğimiz şey S harfi, spesifik. Şimdi şöyle düşünün. Öncelikle şöyle soruları kendinize bir sormanızı istiyorum ve bunu sorduğunuzda böyle ekranı durdurup buna yanıt verip ondan sonra geri gelmenizi istiyorum. Şöyle bir soru sorun mesela. Her şey mümkün olsaydı ve yaşamımı ihtiyaçlarıma uygun bir halde dizayn edebilmiş olsaydım, yaşamımın nasıl oluşmasını isterdim? Mesela bunu bir düşünün. Bu soruyu tekrar et deseniz edemiyoruz. Biz böyle doğaçlama sorular soruyoruz. O yüzden hemen biraz geri alıp tekrar bakabilir ve durdura durdura not alarak hareket edebiliriz. Kendimize soralım. Yaşamımızı muhteşem bir halde yaşayabilmemiz için nasıl dizayn etmek isteriz? Neler yaşamımızda yansısın isteriz? Bunlarla ilgili birazdan ikinci adımda biraz daha odaklanıyor olacağız. Öncelikle İsterseniz ileriden geriye gidelim. Önce soruları konuşalım. Kuantum alan nasıl çalışıyordu? Sondan başa çalışıyordu. Biz de kuantum alan gibi çalıştıralım bu yayını olmaz mı? Harika olur değil mi? Doğru Evet, sorular çok güzel olur oluşturmuş hocam. olsaydık neler sorardık? Mesela vizyonunla ilgili Leman şöyle bir bakmanı istiyorum. Hı hı. Ne istiyorsun geleceğinden? Yani buraya bütün sırlarını dökmek zorunda değilsin. Hani kısaca bir bakalım ne istiyorsun? Gelecekten ne istiyorsun? Benim aklıma gelen ilk cevap şu. Bir konuda en iyi olmak istiyorum. Herhangi bir konuda, seçtiğim bir konuda. Hemen geriye dönüyorum şimdi. Bu senin en iyi dediğin şey spesifik bir şey mi? Yani buradaki hedefin ne? Neyi başarmak istiyorsun? Ne Ee, anlamda mesela en iyi? e, Bu koçlukta olabilir, aslında eczacılıkta olabilir. Bir Hı hı. konuda böyle çok e, kilit bir noktada olmak istiyorum diyeyim. Yani Harika. Kilit bir noktada olmak daha hı spesifik hı, görünüyor, değil mi? Hani en evet. iyi olmak çok mesela ikinci adımda M harfinde ne var? Ölçülebilir var. Ölçülebilir de şunu diyoruz. Bu hedefe ulaştığınızı nasıl bileceksiniz? Mesela Evet. ne istiyorum dediğimizde klasik örnekler verelim. Fit olmak istiyorum. Hı Fit hı. olmak spesifik bir şey. Hedefimiz bu diyelim. Ölçülebilir. Bu hedefe ulaştığınızı nasıl bileceksiniz? İşte neyle ölçülüyor mesela o? İşte yağ oranının azalması, kas oranının artması, hareket kabiliyetinin rahatlaması. Bunların hepsi ölçüm değil mi baktığın zaman? Bu hedeflere ulaştığımızı nasıl bileceğiz? Ölçümlemelerimiz bize evet sen e, yani bu dünyadaki ölçekle bulunduğun noktada hedefine ulaşmış görünüyorsun denildiğinde o noktada sen ölçebiliyor olacaksın. Mesela sen hedefini ölçülebilir olarak nasıl gözlemleyebiliyor olursun?
Ee, Yine aklıma gelen ilk şeyi söyleyeyim. Bir örneğin eczacılıkta Hı diyeyim hı. herhangi bir alanında yeni bir şey bulmak. Hani Harika. akademisyenlik gibi yolda gidip bir Yeni bir şey şey bulduğunda gibi. hedefine ulaşacağını bileceğini ifade ettiğini anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Evet, evet doğru. Harikasın. Bakalım, devam edelim. Hemen bu ne üzerinden buraya devam edelim. A'da ne var? Ulaşılabilir. Hedefiniz ulaşılabilir mi? Ne yapmalısınız? Mesela bu hedefine ulaşmakla ilgili bir eylem planın olmuş olsaydı bu eylem planı nasıl olurdu? Ee, Akademik anlamda çalışmaya devam etmek öncelikli hedefim. Hı hı, Ee, Bu şekilde yani şu anda yine ALES'e hazırlanıyorum. harikasın. Bu da diğer bir hedefim. İlk adımım diyeyim daha doğrusu. Hı hı. R harfine gelelim. Gerçekçi. Bu hedef senin için gerçekçi mi? Gerçekçi çünkü neden olmasın? Neden başaramayayım? Harikasın. Neden olmasın sorusu o kadar değerli ki. Yani bunu yine konuşuruz inşallah. Müthiş. İnşallah. Seni kocaman alkışlıyorum ben burada. Teşekkür Kesinlikle ederim. harikulade. Ve en son T harfi var. Zaman. Bu hedefe ulaşmanız ne kadar sürer? Gerçekçi olmak gerekirse bir 10 yıl diye düşünüyorum. Harikasın. Daha Bu fazla minimum durumda 10 yıl diyeyim. hedefini şu an spesifik olarak görüyorsun, ölçülebilir olarak görüyorsun, ulaşılabilir olarak görüyorsun, gerçekçi olarak görüyorsun ve zaman olarak da aşağı yukarı netleşmiş oldun. Doğru mu anlıyorum? Evet. Doğru. Harikasın. O zaman bu hedef tutar. Şimdi bu hedefi 5N1K ile bakacağız. Mesela bu bahsettiğim şeylere bakalım şimdi. Bunları kim yapacak? Ben. Şey var mesela kuantum alanda hayal ettiğimiz şeyleri hayal ettiğimiz şey bizim mesela bu 52 seans akışımızın içinde özellikle bununla ilgili seanslar var. Çok özel bir şekilde kişinin kendisinin de o hayal ettiği durumun içinde var olması ile ilgili bir dizayn yapıyoruz. Burası çok değerli. Bunu yapmadığı takdirde hatta bazı insanlar şöyle bile yapabiliyorlar. Bir başkasını düşünüyorlar o esnada ve onun enerjisini kuvvetlendirmekle ilgili bu sistemi kullanıyorlar. Halbuki biz kim sorusunun yanıtında ben diyebilmeyi net bir şekilde görebiliyor olmamız gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte şu niyetimiz net. Her kim çalışır, başarır, harikulade. Biz onu hep takdir ederiz. Bununla birlikte burada kendi hayallerimizi şey yapacağız. Yani objektifte bırakmayacağız. Subjektivitemize oturtacağız. Yani bizim kişisel yapımızda, öznel gerçekliğimizle oturuyor olacak. Bunu net anladık, değil mi? Kim konusunu anladık. Herhangi bir hedefimizi netleştirdikten sonra 5 tane buradaki işte spesifik olarak belirledik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanla netleştirdiğimizde bunların hepsini kendi yapıyor olduğumuzu hayalimizde canlandırıyor olacağız. Canlandırma çok değerli. Bunu kesinlikle yapıyor olacağız. Ne Ben burada yapacağımızı efendim? Burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu yaptığımız şey aynı zamanda kendime inanıyorum demenin içselleşmiş hali diyebilir Kesinlikle. miyiz? Şeyde ilerleyen yayınlarda gelecek. İnanıcının tanımları gelecek ilerleyen yayınlarda. İnanıcının tanımlarından bir tanesi de bu. Yani evrensel sistem içinde bizim dolaşım sergilediğimiz her yerde gözlemliyor olduğumuz her şey inancımıza oturmuş olan yapının yansıması olarak gerçekleşiyor. Ve kesinlikle doğru bir tespitte bulundun. İnancımızın derinliğine oturan yapıyı kuvvetlendirmek için bu çalışmaların hepsini yapıyoruz. O yüzden bugün kuantum alanda başarı olarak bunu yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Harika bir soruydu ve harika
bir akış ortaya çıkardı. Ne yapacağımızı en baştan konuşmuştuk. Nerede yapacağız bunları? Nerede? Yani mesela derslerini nerede çalışıyor olacaksın? Sınavla ilgili hangi sınavlara giriyor olacaksın? Nerelerde gerçekleşecek bunlar ve kazandığında kendini nerede konumlandırıyorsun? Aslında spesifik aslında dememem gerekiyordu. Bunu da defalarca konuştuk. Aşacağız hep beraber. Öğrenciyim. Bunu aşacağımı düşünüyorum. Harikasın. Spesifik bir yer düşünmedim ama kendi fiziksel çevrem neresiyse o an orada olabilir olarak hep hayalimde canlanan şey oydu. Yani neredeysem. Hı hı. Burada da şöyle doğru sorular koyabiliriz araya. Mesela emin olmadığımız yerler olduğunda benim için en güzel ve en hayırlı nerede olabilecekse orada olmasına niyet ediyorum. Orada olmuş olsaydı nasıl olurdu gibi. Tabii bununla ilgili olasılıklar çevremizde yeşermeye başladığında yine onları yakalamaya da başlıyor olacağız. Yoksa bunun hayrı da güzelliği de yine bizim algımızla şekillenen bir yer olacağı için Hı hı. önümüze çıkan fırsatlar, olasılıklar neyse onları da değerlendirerek ilerliyor olacağız. Şimdi çok kuvvetli bir noktaya geldik. Neden sorusu. Biz bugün neden başarıyı konuşuyoruz? Çünkü bizim sıradaki 2010 yılında yazıyor olduğumuz yazılarda sıradaki konumuz başarıydı. Ve o sıradaki konumuzun ana temasında oturan şey nedendi. Ve kuantum alanda bir şeyi konuşacak olduğumuz zaman bu neden şey değil, neden yapıyorsun? Hani geçmişle ilgili bir sorgu değil, Hı hı. gelecekle ilgili bir sorgu. Yani neden yapmalıyız? Neden yapılmalı? Neden o iş olmalı? O güçlü nedeni bulduğunda diğer her şeyi çok kuvvetli bir şekilde etkiliyorsun. Burası çok değerli. Yani neden? Buradaki her şeyin üstüne, altına, her tarafına sızan e, güç nedendir. Hı hı. Mesela spesifik olarak nedenini bulman gerekiyor. Örneğin nedir? Yaşamımı kaliteli bir şekilde inşa edecek olduğum kazancı sağlarken insanlığa destek olacağım tatmini de yanında yaşamak istiyorum. Yani yaşayacağım. İşte neyse spesifik hedefim bu olacak mesela değil mi? Hani doğru mu anlıyorum? Böyle bir hedeften bahsediyoruz. Evet, evet. Harika. Bu nedeni bulduğunda bu senin motivasyon kaynağın olur. Hı hı. Yani burada şöyle baktığında en güçlü seni motive edebilecek olan soru hangisi görünüyor? Neden sorusu. Çünkü Neden sorusu. ilk bu Kesinlikle. amacımın ortaya çıkışı da bu soruya dayanıyor benim için. E, Hayat amacı yani neden sorusunun cevabında ilk aklıma gelen de şuydu. Bir amacım olsun istiyorum. Yani yaşamak için sürekli o gün kalktığımdaki motivasyonumu sağlamak için bu çok kapsamlı, değerli bir şey. Yani benim için. Kesinlikle. Kesinlikle harikasın. Ve diğer sorumuz ne zaman? Bu hayat bize şu anda bunu çok güzel yanıtlıyor değil mi? Mesela sınav zamanlarımız belli oluyor. Hı İşte hı. akışta onunla ilgili burada bizim için önemli olan mesela kuantum alanda başarının sırrı nedir? Bana sadece bir şey söylemiş olsaydın ve o şey hani ne olurdu diye sormuş olsanız ne cevap veririm biliyor musun? Checklist yapın, kontrol listesi yapın, değil mi? Kontrol listesi yapın. Her haftanın o saatinde hani böyle şey vardı ya rahatlık alanı dediğimiz alana geçecek. Bununla birlikte içi rahatlık alanı şeklinde olmayacak. Rahatsızlık bir şekilde verdiğin yani sürekli ona gelişim verdiğin, ittiğin bir şekilde onu zorladığın, geliştirdiğin bir hal. Mesela her hafta şu gün şu saatte şu işi yapıyorum. Bazen esneyebilir tabii saat. Onunla birlikte o işi hep yaparsın. Burası ince nokta. Bunları daha önceki yayınlarda konuştuk, yine konuşuruz.
Mevzumuz o hafta yapılacak işi yapıyor olmak, mümkünse o saatte yapıyor olmak, değilse de yine yapıyor olmak, içindeyse hep gelişim içinde olmak. Evet. Mesela bir odaklı kitap okuma alanı, odaklı işte seans alanı, odaklı sosyal sorumluluk alanı. Her birine sanki hayatının en önemli şeyi oymuş. Sanki hayatında en son bırakabileceğim miras oymuş gibi, şu anda yapıyor olduğumuz gibi derinlemesine odaklı bir şekilde elimizden gelenin en iyisini olabildiğince yapabildiğimiz kadar hiçbirimiz mükemmel değiliz. Yapabildiğimiz ölçekte yapıyor olma durumu bizim için çok değerli. Evet. Mesela geçenlerde senin bir yorumun vardı. Ne demiştin? Sanki bir an gibi geçiyor. Kaç yıllık? Sen söylesene o yorumun neydi senin? Derslerimizle ilgili mi hocam? Evet. 2 saatlik sürecin benim için 2 saat olduğunu anlamam üzerinden 4-5 ders geçtikten sonra olmuştu. Yani 2 saatlik gibi hiç gelmiyor. Bir anmış gibi geliyor. Üstelik çok uzun zamandır da sizinle ders yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Bunu söylemiştim. Teşekkür Bir de ediyorum. burada bu Bunun checklistle ilgili az önce söylediğiniz bir şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. hı hı, Burada hem konfor alanımızın dışına çıkacak olan şeylerin hem de hı konfor hı. alanımızda halihazırda var olan şeylerin listemizde olması gerektiği çok kilit bir noktaymış gibi. İnce bir ayrıntı var. İnce ayrıntı şu. Mesela bu koltuk değil mi baktığında? Hı Ee, hı, Bu koltukta oturarak sürekli bu koltukta oturarak bir rahatlık alanında olduğum algısı oluşabilir. Bu çok büyük bir ön yargı olur. Neden? Çünkü bu koltukta oturarak her gün yepyeni üretimler gerçekleştiriyorum. hı hı, Sürekli travma çözümleri, sürekli akışta mesela bir günde 15-16 seansın aktif olarak gerçekleştiği ve yaşamların çok kuvvetli değiştiği, dönüştüğü süreçler burada gerçekleşiliyor. O zaman koltuk benim için rahatlık alanı, içinde yapıyor olduğum şeylerle itekleyerek onu akışta güçlü bir hale dönüştürerek yapıyor olduğum şeyler bu ince nokta burası işte. hı. Mesela Anladım. ee, bir sabah oturuyorsun, beşinci, altıncı kitabı bitirirken buluyorsun kendini. Örnek olarak söylüyorum. Ee, Gibi gibi böyle akışlar gerçekleştirdiğin, hani odaklı akışlar gerçekleştirdiğin. Şu anda odağımızda ne varsa o tabii ki. Hı. Ve sırayla odağımızda olan başka şeyler de var. Onlara da hızla sıra gelmiş oluyor. Evet, Çok daha şimdiden fazla nefret hız ediyorum. yapmamız gerekiyor. Çok daha fazla hız yapabilmemiz için de bize kolaylaştırıcı araçlar lazım. Kolaylaştırıcı araç dediğim nokta tam burası. Rutini oturtabilirsen, yani haftada mesela işte pazartesi, çarşamba, cuma günleri antrenman yapacağım. Antrenmandan sonra işe gidip akşam dönünce 5-6 tane seans gerçekleştiriyor olacağım. Benim gerçeğim mesela. Burada antrenmanda ne yapıyor olduğum sürekli değişecektir. Biraz önceki baktığımız konulara göre baktığımızda ulaşılabilir hedefler olacak, ölçülebilir, gerçekçi, o zaman içinde yapılan gibi. İşte mesela bisepse diyelim pazartesi günü çok güçlü bir çalışma yaptım. Şu an acısı yavaş yavaş geçmeye başladı. Acısının geçişiyle birlikte tekrar antrenman yapmak bunun için makul ölçüde gerçekçi görünüyor ve geliştirici görünüyor. Bunların hepsi de nasıl sorusuyla tabii burada meydana çıkıyor. Biz nasılın adını vermeden kendisini bir hayli konuşmuş olduk. Nasıl ve ne zaman birleştiğinde kontrol listesi ortaya çıkıyor. Mesela antrenmanla ilgili gerçekliğe baktığımızda vücudun tüm alanlarını her hafta aktif olarak çalıştırdın mı? Mesela işte parçalara böldün. Bir gün dedin işte omuz bacak çalıştım. Bir gün göğüs sırt çalıştın. Örnek olarak söylüyorum. İşte bir günde farklı bölgelerini çalıştın gibi gibi. Böylece tabii bunları evrensel doğrularla, hocaların yönlendirmeleriyle, işte bilen insanların ölçümlemeleriyle öyle kafamıza göre değil. Bunları yapıyor olduğun takdirde başarıya ulaşırsın. Öylesine değil, yani işin özü bu. Öylesine değil. O yüzden koçlar var. Sporda da antrenman koçları var. Bizler varız. Sen varsın artık hayatımızda bir Teşekkürler. koç olarak.
Ben çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum senin. Harika şeyler yapacağına eminim. Teşekkür ederim. Bugüne kadar çok sağlam çalışmalarla geldin ve devam ediyorsun. Allah'ın izniyle muhteşem noktalara da geleceksin. Hem akademik kariyerini yapacaksın. Şu andaki akışını, şu anda bırakıversen akış seni nereye götürüyor? Bunun yanıtı belli. Kütlesi ve ivmesi netleşmiş olan ve büyüyen durumların kuvvetlendirdiği kısma gidiyor olacaksın. Formül bu. Yani bu formülü uyguluyor olduğun akışlar çok net. Akademik olarak başarı göstereceksin. Kazanç olarak işte title olarak çok güçlü şeyler edineceksin. Aynı zamanda koç olarak da inanılmaz başarılara imza atıyor olacaksın. Bu şekilde bugünü tamamlıyoruz. Evet. Kuantum alanda en önemli etken güçlü bir nedene sahip olmak ve buradaki iki ana temayla netleştirilmiş bir vizyona sahip olmaktır. Buradaki checklistimiz neymiş? Kontrol listemiz. Güçlü bir nedenin olacak. Bunu bul. Bulamıyorsan bize ulaş, birlikte bulalım. 5N1K'da kim sensin? 5N'yi de mutlaka sağlıklı bir şekilde yanıtlamış olacağız ve akıllı hedefimiz olacak, smart hedefimiz olacak. Bunların hepsini tıklamışsan, eğer bunların hepsini okeylemişsen başarı kaçınılmazdır. Başarı yakalanabilir olacak. Koçların Mekanı kanalında takipte olduğunuzdan emin olmanızı rica ediyoruz. Lütfen Koçların Mekanı'nı takip edin ve Leman, son olarak söylemek istediğin, paylaşmak istediğin bir şey var mı? Teşekkür ederim hocam. Bana böyle bir alan açtığınız için de çok teşekkür ederim. Başka diyeceğim bir şey yok. Ben teşekkür ediyorum. O zaman gelecek yayında ne vardı? Nefes, yüksek ihtimalle nefes çekiyor olacağız ve bir sonraki yayında da yüksek ihtimalle biyoenerji olacak. Heyecanla bekliyoruz gelecek yayınları da. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.